Merhaba değerli arkadaşlar. Bir diğer inceleme videosunda da kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir mühimmat testini sizler için yapmaya çalışacağım. Farklı markalardaki, farklı namlu uzunluklarındaki ve farklı güçlerdeki PCB'lerle bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Spaton tarafından üretilmiş olan Hatsan Velox 14.66 grain. Kısa namlulu ve daha düşük güçteki PCB'ler ve havalılar için düşünülmüş diye düşünüyorum. O nedenle hemen Hatsan Jet 2 ile testlerime başlıyorum. Mesafe kısa namlulu PCB ve havalılarda 15 metre olarak, daha sonrasında hedef isabeti ve hedefteki etkisi olarak da 25-50 metrelerde test etmeye çalışacağım. Hava tabii ki yine rüzgarlı. Jet 2. İkinci şarjöre geçiyorum. Bu mesafede arpacık yuvarlağı kapatıyor. Nereyi vurduğunu görelim. Atışlara ona göre devam edeceğiz. Mesafeyi gösterelim. 604 FPS'ye kadar indi. Evet, burası bu sefer fena değil ha. ...15 metre. Hiha. Şişede etkileri ne olacak sizce? Şişedeki etkileri de bu. 15 metre. Diğerlerine geçeceğiz. Sanırım vurdum. ...47 metre mesafeyi gösteriyorum. Mekanik nişangahlar. Mekanik nişangahla. Ama grupmanı dağınık. Vurduk. Gel bakalım.
Şuraya takmış idim. Evet. Hedefimiz bu. ...55 metreyi biraz geçen bir mesafe. Hedeflerime renklendirici koyup daha belirgin hale getirebilirim. Evet. Ama maksadım bulunduğu ortama yakın renkteki bir hedefi ayırt edip onu vurmaya çalışmak. Değilse orada kırmızı bir hedefi çok rahat görebilirim. Mekanik nişangahla atıyorum yine. 55 metreyi dediğim gibi biraz geçiyor. Bu sefer net. ...55 metre diyelim. Burası domuz hedefinin olduğu alan. Vurmuş muyum? Vurmuşum. İçinde pellet kalmış mı? Kalmamış. Yine delip geçmiş. Yine delip geçmiş. Mesafe 55 metre. Birazcık daha fazla. Hatsan Shorty Tak. Üzerine ufak tefek bir UTG 3932 dürbün taktım. Dürbünün göz mesafesi çok yakın olduğu için oldukça yakın atış yapmam gerekiyor. Onun için şapkada olmuyor. Shorty Tak 200 bar basınçla çalışıyor. Bu nedenle genelde maksimum 2 şarjör atış yapıyoruz. Efendim bir atışları yapalım bakalım kağıttaki grupmanı nasıl olacak. Çok hafif yukarıda, hafif sağda. Bir şarjör ile yaklaşık 140 bara kadar indi. Öbür grupmanı da o atışın altında bir yere yapayım.
Bir tane flying. Bar değişikliğiyle beraber hafif aşağıya doğru atış olabilir. Çünkü namlu çıkış hızında görüyorsunuz. Hiç fena değil. Tamam, yakın mesafe ama hedef atışlara esas ağırlığımız bu videoda. Zaten Shorty'nin namlu da kısa. Bir defa atma yaptı. Peki şişeye ne yapacağız? Vuracağız, ne yapacağız? Yukarıdan başlayalım. Şişeyi kalbura çevireceğiz. Tekrar doldurayım. Daha uzak hedeflere geçelim. Daha uzak hedeflere geçelim. ...47 metre. Ama hep yarım kalıyor keyfimiz ya. Yerde gördüm. Yerde atmaya devam edeceğim arkadaş. Bu ne? Düşüveriyor. Mesafeyi göstereyim sizlere. Oy. Efendim, bana bir A ilacından bir kutu borçlusunuz. Çok başım ağrıyacak bu sıcaktan. Bir hafta başım ağrıyacak. Hiç öyle yavaş yavaş atamam arkadaş. Seri seri. Çekiç yayını düşürün ki sürekli kurulu kalmasın. Mesafe. Yeni hedefi de taktım. Diğer modele geçelim. Markaya geçelim. Tabii bizim şişe boşalınca boşmuş gitmiş. Ben de uçacağım şimdi.
güzel bir sanat olmuş diyorum ben. Gayet güzel. Mesafemiz ne demiştim? Envanterde olan envanterde duruyor. NP01. Bir diğer kısa namlulu ama manuel olan PCP. Yine UTG 3932 ile bir grupman çalışması yapmaya çalışalım. Tabii ki rüzgarlı hava. Sakin havada atış mı yapacağız? Bu grupman bunun için yeterli. Zaten bu da 200 bar çalışma basıncına sahip, yaklaşık 2 şarjör atış yapıyor. Hedef atışlarına geçelim arkadaşlar. Mesafemiz bu şekilde. Aha, kapağını açayım dedim. Az daha dön. Pellet bitti, şişe saklandı. Evet. Mesafeyi değiştirelim. Bu sefer aşağıdan başlayayım vurmaya olmazsa. Su kalmasın. Artık sallanan hedefimiz var. Bu sefer aşağıdan başlayayım dedim. Suyu boşaltayım, sonra yukarı doğru geçeyim dedim. Güzel oldu. 3 atış burada kalmış. Diğerine de devam ederiz. Hadi bakalım.
Düşme. Haha. Bu da bu mesafedeki atışlarımız olsun NP01 ile. Sıradaki modellere geçelim. Artık yavaş yavaş namluyu uzatıp uzun namlulu modellerde atışlara başlayalım. Bunlar da tabii 15 metre değil 25'ten başlarız. Bakalım onlarda netice nasıl olur. Reximex Tron Gen 1. Bakalım bunda Hatsan Velox pellet nasıl bir randıman sergileyecek. Aslında sıfırlama atışlarını yaptım da neyse. Bir de siz bakın bakalım. Sol ikinci hedef. ...12 atış bu şekilde. Rüzgar hafif sağa sola sapmaya yol açıyor. Bir mesafeyi geri alıp sizlere göstereyim. Bu sefer mesafe 25 metre. Reximex'in kutusunun içine bir kutu bu pelletten koyayım ben. Velox pellet PX4 25 metre. Henüz dürbün sıfırlaması vesaire yapmadım. Atışa göre devam edeceğim. On atış, 25 metrede daha fazla atış yapmaya gerek yok. Namlu çıkış hızlarını da ölçtük. PX4 ile Hatsan Velox 1466 grain pellet böyle. Namlu çıkış hızı da güzel. Acaba daha uzak mesafede ne yapacak? Daha uzak.
25 metre. Alt hedefe geçeyim. Bir 10 atışla oraya yapalım. Evet, bu kadar yeterli. Gelelim Spoton Velox'un en son bir de Nixarna testine. Aslında daha farklı testler de düşünüyordum ama biraz şevkim kırıldı doğrusu. Onun için Nixarna testiyle Velox testini bitirmeyi düşünüyorum. Mesafe 50 metre. ...18-13'te sıfırlanmış durumda. Bu benim daimi atış kitim oldu. Öyle söyleyeyim. Düşük zoom'da bir Optima 3.12. Wrangler moderatör. Atilla Öztürk yapımı keçe pelletler. Bir pot koymadım. Onu da elle ya da yastıkla atıyorum şimdilik. Sessiz sedasız atış yapmak için güzel bir set. İkinci hedefe iniyorum. Bu sefer sola doğru atış yaptığı için biraz sağa doğru nişan alacağım. Bir de öyle kontrol edelim. Şöyle yapayım, bir tek olduğuna göre. Pelleti Nixar'ın Takto SB modelindeki gibi kısa namlulu bir PCP ile bile keyif atışları için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yerli pellet, güzel üretilmiş. Umuyorum sonraki serilerde aynı şekilde devam eder. Ben şu kalan iki şarjörümde biraz keyif atışı yapacağım. PCP'me biraz daha kendimi alıştırayım diye. Son sözler. Metreyi de göstereyim de sonra akıllarda şüphe kalmasın. Değerli arkadaşlar, bir diğer videonun daha sonuna geldik. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Unutmayın, reklam yapmak kolay. Parasını basarsınız, malzemesini verirsiniz, bol bol reklam yaptırabilirsiniz. Reklam olduğunu belirttikten sonra hiçbir sakıncası yok. Ama test yapmak zordur. Objektif olabilmek,
farklı şekillerde, farklı koşullarda test edebilmek, bunların artısıyla eksisiyle değerlendirerek hem üreticiye hem kullanıcıya sorabilmek zordur, meşakkatlidir ve reklamdan çok daha masraflıdır. Lütfen bunları dikkate alarak videolarımı seyrederseniz çok sevinirim. Destek az, reklamları seven çok, testleri seven az. Ama ne yapayım? Ben bu şekilde devam edebiliyorum. Görüşmek üzere. Yeni videolarda sizleri yine aramıza bekliyorum. Sağlıcakla kalın efendim.